Herkese selamlar. Clio 3 aracımızın crank sensörünün konumunu ve söküm işlemini gösterip temizliğini yaptım. Bu içeriğe ilham olan İlkay hocama teşekkür ederim. Videoya geçmeden kanala abone olursanız sevinirim. Peki nedir bu crank sensörü? Crank milinin konumunu ve dönme hızını ölçmeye yarayan sensördür. Crank sensörü arızalanırsa marş yaptığımızda araç çalışmaz. Olası durumda araç çalışırsa motorda titreme veya rolantide aşırı dalgalanma, yakıtı normalden fazla yakma gibi durumlar görülebilir. Gelelim sökme işlemlerine. Crank sensörü motora baktığımızda motorun sağ tarafında termostatın altındadır. Rahat sökmek için hava filtresi borularını ve aküyü söküyoruz. Bununla ilgili kanalda detaylı video mevcuttur. Aküyü söktükten sonra termostatın plastiğine klips ile sabitlenmiş boruyu boşa çıkartalım. Gösterdiğim parça crank sensörüdür. 2 adet sağ ve solunda bulunan 10 mm cıvata bulunuyor. Sol tarafı gösteriyorum. Sağ taraf soketin altındadır. Cıvatalarımızı sökelim. Bu cıvatayı gördüğümüz için rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Cıvatayı sökerken düşmemesine dikkat edelim. Bu cıvatayı görmediğimizden dolayı biraz daha zor çıkıyor. İlk önce elinizle cıvatanın konumuna bakın. Sonra hissederek daha kolay sökme işlemi yapabilirsiniz. Cıvataları söktükten sonra kendinize doğru çekin, çıkacaktır. Cıvatalara bağlı bir de demir parçası bulunuyor. Bu demirin ucunda kabloyu sabitlemek için kablo klipsi bulunuyor. Bu parçanın da düşmemesine dikkat edelim. Soketi sökmek için tırnağı kaldırıp soketi çekin. Soket yağlı olduğu için elim kayıyor. Tornavida ile kastırıp çıkartıyorum. Sizlerde de böyle bir durum olursa tırnağı kaldırıp kastırın. Soketi çıkarttıktan sonra tırnak sistemini gösteriyorum. Balata spreyi ile temizliğini yapıyorum. Ucunda mıknatıs olduğundan dolayı demir tozlarını çekmiş olabilir. Bunu da bir fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz.
Soket tek taraflıdır. Soketi takalım. Soketi taktıktan sonra krank sensörünü yerine yerleştiriyoruz. Cıvata yerleri örtüşecek şekilde koymamız gerekiyor. Gözüken cıvata yerinden bakarak yerini ayarlayalım. Krank sensörünü ayarladıktan sonra demir parçasını da aynı şekilde cıvata yerine yerleştirip cıvatamızı sıkalım. İlk cıvatamızı taktıktan sonra fazla sıkmadan diğerini takalım. Her ikisini oturttuktan sonra cıvatalarımızı sıkabiliriz. Takma işlemi biraz daha zordur. Bundan dolayı sabırlı bir şekilde işlemi yapalım. Akümüzün yuvasını tekrar yerine oturtturalım. Aküyü yuvasına oturtup ilk önce artı kutbu, daha sonra eksi kutbu yerine takalım. Hava filtresinin borularını da taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.